Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur Dökmez. Bugünkü videoda Everyday Idols web sitesinden bahsetmek istiyorum. Web sitesi incelemem için ürünler göndermiş. Hep birlikte paketi inceleyelim. Bakalım neler gelmiş, görelim. Paketi açıyorum, neler gelmiş bakalım hemen. İlk önce bu tezgahtan başlayalım. Bu tezgah ne işe yarıyor? Kaneviçe işinde kullanılıyor bu. Ayaklı bir tezgah. Bakalım sanırım kare olarak da kullanılabilir. Önce bir kuralım. Kullanım kılavuzu yok maalesef. Ama internet sayfalarında gördüğüm ve burada yakın plandan gördüğüm şekilde kuruluyor. Yani ayaklıklı olarak sade de kullanılır diye tahmin ediyorum. Küçük bir kullanım kılavuzu var. Gördüğünüz gibi bu şekilde ya da burada ya da buradan fotoğrafa bakarak da yapabilirsiniz. Ama bu kullanım kılavuzundan çözülür diye tahmin ediyorum. Bu şekilde böyle büyük bir tablo gibi, yani büyük işlerinizi yapabileceğiniz, mesela yastık veya işte minder yaparken kullanılabilecek büyük işleri yapabileceğimiz bir çerçeve, tezgah diyelim. 5 dakika sürdü bunu kurmamız. İlk önce karışık gibi geliyor ama aslında karışık değil. Web sitelerinden yardım aldım. Orada detaylı gösteriyor. Şöyle size fotoğraflarını da göstereyim. Tam ne olduğunu da rahatlıkla anlayacağız. Biraz önce size parçaları gösterdim ama o şekilde tabii ki anlaşılmıyor. Böyle kuruyorsunuz. Hemen kenarlardan kolayca giriyor borular. Kaneviçe bezini kullandığınız zaman takıyorsunuz. Buradaki hemen göstereyim. İkinci borular var. Şuralar. Bunlar dönüyor ve çıkıyor. Buralara kumaşları sıkıştırıyorsunuz ve geriyorsunuz. Bu şekilde çıkıyor yanlardaki plastikler. Kumaşı rahatlıkla germek için. Büyük bir parçaya rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. İlk önce biraz karışık geldi ama gerçekten çok kaliteli, güzel, sağlam. Kenarlar plastik ama buralar çok sağlam. Plastik mi diye bakıyorum ama herhalde profil boru gibi. Şimdi ikinci ürüne geçelim hemen. Evet, diğer üründe kitap ayracı. Kitap ayracını bu şekilde işleyebiliyorsunuz. Güzel bir deseni var. Hemen açalım. Nasıl kaneviçe işleyeceğinizi örnek olarak göstermişler. Buradan birden batıyorsunuz 2'ye. Sonra alttan 3'ten 4'e. Yani kolaylıkla işlenebiliyor. Burada renk skalası var. İstediğiniz gibi renkleri buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da şablonu. Böyle 2 tane bezi var işleyebilmek için. Gördüğünüz gibi delikli, rahatlıkla işleniyor. Evet. Çizdiğiniz yeri sonra kendiliğinden yok olan bir kalem. Tam adı şimdi aklıma gelmiyor ama bu da ipleri. Böyle ipleri karışmasın diye ve üzerinde rakamları var iplerin. Gayet bayağı da uzunmuş. Tam da yeter yani 2 tane ürüne 2 tane kitap ayracı yapabilmek için. Ve içinde
Bir tane de püskülü çıktı. Ve içinde 2 tane de iğne koymuşlar. İğne de çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Bu şekilde ip çıkartıyorsunuz. Hem de bunda karışmıyor da. Ve kolaylıkla tekrar sarıp kaldırıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dal oluyor. Buradan bir dal çekiyorum. Şöyle. Bu kalan parçayı da geri takabiliyoruz. Evet, iğnemize taktık. Hemen size bir örnek göstereyim. Burada kareleri görüyorsunuz. Bu kareler 10'ar tane. 10 tane, yani 5 yazıyor ama 10 tane oluyor bu kareler. Şöyle saydığımızda. Ve hemen altından sayarsak 3 oluyor. 3. Şuradan sayalım. 1, 2, 8. Yani buradan 13, 14. sıraya gireceğiz ve oradan 8.'ye batacağız. Şuradan saymam lazım. Buradaki şablonu görünüyor bu şekilde. İğneyle böyle tutturduğumuz zaman aslında çıkartıyoruz. Yani bir tarafı aslında çıkardığımız zaman deseni kolay ve rahatlıkla işlenebiliyor. Şurayı işleyebiliriz. Buradan alttan iğneyi girdiriyorum şöyle. Şöyle bakalım da. Böyle. Bu şekilde girdiriyorum. Aslında deneme yapmayacaktım ama bir kaneviçe küçük denemesi de yapabiliriz. Hemen şuradaki, şimdi ipimiz burada, karşıdaki delikten geçiyoruz. Çapraz şekilde, ya zaten dikişin anlamı çapraz oluyor. Şimdi bir çizgiyi yaptık. Ondan sonra hemen şuradan giriyoruz. Şöyle. Üç oldu. 3 ve 4. Buradan da bu şekilde işliyoruz. Evet, ilk kreuz dikişimizi, yani çarpı mı diyelim, çarpı dikişimizi yaptık, yani kaneviçe. Bu şekilde modele bakarak işliyoruz. Renkleri de zaten yazıyor. Renkleri ona göre yapıyoruz. Evet, ürünlerin hepsi güzel, hoşuma gitti. Hepinize tavsiye ederim. Bu videonun açıklamalar bölümüne linkini ekleyeceğim. Girip inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Çok sağlam, güzel ürünler. Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.